Özellikle Kore Harbi'nde görüldüğü şekliyle Kuzey Kore'ye esir düşmesine rağmen esir kamplarında hala Türk askeri varlığını, birliğini koruyarak oradan sapasağlam geri geldiler. Hocam peki senaryoyu terse çevirelim. Dediler ki buraya operasyon yapın ve bu rehineleri kurtarın. Evet. Ölü ya da diri. Süreç nasıl ilerler? Genelde rehine operasyonlarını anlaşma metoduyla, diplomatik çözümlerle içinden çıkılması tercih edilir. Bir asker de olsa, sivil de olsa bu şahıslar hem istihbarat örgütü tarafından hem de askeri istihbarat tarafından kesinlikle sorgulanacaklar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Gayet iyiyim. Sen söylemeden ben söyleyeyim o zaman. Buyurun lütfen. Alışkanlık olsun. Abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz ve beğen butonlarına basıyoruz. Teşekkür ederiz. Hocam dün son dakika ajanslara yansıyan bir gelişme oldu. Hamas ve İsrail krizi üzerinde. 50 İsrail'e karşılık 150 Filistinli'nin serbest bırakılacağına dair bir süreç yapıldığına dair bir duyuru paylaşıldı ve geçici bir ateşkes üzerinde uzlaşıldı. Sürecin detaylarını sizden öğrenebilir miyim? Daha önceki programlarda ve videolarda da bahsetmiştik. Bir süre sonra olay rehinelerde kilitlenecekti. Ne kadar iki tarafta ilerlese de dirense de olay eninde sonunda rehinelere geleceğini tahmin etmiştik. Rehine kurtarma veya rehinelerin salıverilmesiyle ilgili süreç başlamış oldu. Bu aracılar vasıtasıyla yapılmış oldu. Daha önceki videolarda bahsedilen ellerinde seçenekler var. Seçeneklerden biri diplomasi veya anlaşma yoluyla bu işin çözümlenmesiydi. Değilse sert metot dediğimiz operasyon düzenlemek şekliyle de yapılabilirdi. Bunlar tamamen siyasi kanadın ya da işte yönetimlerin karar vereceği meselelerdi. Şu anki durumda anlaştıklarına göre, aracılar vasıtasıyla anlaştıklarına göre. Aracılar kimdir bu durumda? Görünen o ki Hamas'ın açıklamalarından Katar. Katar tarafıyla aracı kullanılarak yapılmış. Tabii iki taraf arasında bir pazarlık süreci gelişmiştir. Bunların ayrıntıları onlardadır. Biz sonuca bakarsak önceki gün yapılan açıklamalardan 50'ye 150 ve bu sırada da bir ateşkesin olacağı yönünde. Ateşkesin veya diğer tedbirlerin olması bu güven arttırıcı bir tedbirdir. Hava sahasının kapatılması, diğer askeri hareketlerin durdurulması, iki taraf açısından durdurulması. Bunlar karşı tarafın pazarlık yapılırken, görüşmeler yapılırken güven arttırıcı tedbirler olarak görülebilir. Aynı anda karşı tarafın, her iki taraf açısından da karşı tarafın kafasındaki soru işaretlerini de kaldıracak şekilde düzenlenmiş belli ki. Bunu hem böyle düşünmek lazım hem de insani açıdan düşünmek gerekir. Bu sırada iki taraf da bir toparlanacak, ikmalini yapacak, bütünlemesini yapacak. Gerekirse tahliyeler gerçekleşecek. אנחנו במלחמה ונמשיך במלחמה. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. Bunu sadece şu an yaşayanlar, orada bulunanlar olarak düşünmeyelim. Aynı zamanda yoğun bir bombardıman altında kalmış bir şehirden bahsediyoruz. Burada mutlaka patlamaların etkisiyle, atılan bombaların etkisiyle kanalizasyon sistemi veya lağımlar, cesetler, şehitlerin cesetleri, aynı zamanda hiç göz önüne gelmeyen ev hayvanları, sokak hayvanları gibi orada insan sağlığını tehlikeye atacak şeyler olacak. Bu salgın hastalıkları tetikleyecek. Karşı taraf açısından düşünürsek de, yani orayı temizlemek için giren asker açısından düşünürsek de bu hijyenik bir ortam olmayacak. Onun hareketini mutlaka engelleyecektir. Oradaki kaldıkları süre içerisinde de yaşamlarını da etkileyecektir. Bu tip durumlar için faydalı bir hareket. Hocam peki 50 İsrail'e karşılık 150 Filistinli dedik. İki tarafta diyelim ki rehine aldığını varsayalım bir örnekte. Bu rehineler hangi koşullarda muhafaza edilir? Nerede misafir edilir mesela? Süreç nasıl ilerler? Aynı yerde mi tutulurlar? Ayrı yerde mi tutulurlar? Nereler tercih edilir? Bu tercih sebebi ve deneyimle alakalı. Daha önceki rehineler durumunda Filistin'de de Lübnan'da da İsrail ile ilgili bu rehine krizlerinde görünen o ki bölgede gayet deneyimli bir şey var, planlama var. Gayet deneyimli bir yürütme var. Toplu tutulmak tercih edilmeyecektir eğer çok güçlü değilse. Tersten düşünürsek de şu anda İsrail'in salacağı rehinelerin çoğu hapishanelerde veya toplama kamplarında. Yani güçlü olduğu zaman toplu tutabilir ama daha operatif bölgede kaldığı için
Hamas tarafından düşünürsek, Gazze tarafından düşünürsek bunların küçük gruplar halinde dağıtılmış şekilde, dağınık bir şekilde duruyor olmaları muhtemel. Ki Hamas'ın önceki açıklamalarında da bazı bu rehineler ve onların yanındaki onların emniyetini alan, onların yanında bulunan kendileriyle irtibatlarının koptuğu söylenmişti. Bunlar dağınık bir şekilde durduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu İsrail tarafından bu pazarlıklar esnasında bu anlaşma yapılırken bir faktördür. Karar vermesinde bir faktördür. Bunu kabullenmesinde de, taviz vermesinde de bir faktördür. Yani 1'e 3 oranını mesela kabul ettiğini görüyoruz. Burada işte bu rehinelerin dağınık olması da önemli. Çünkü aynı anda sert metodu tercih etseydi, yani operasyon yapıp kendi rehine kurtarma operasyonu icra etmeyi düşünseydi, aynı anda farklı noktalara bu operasyonu gerçekleştirmesi gerekecekti. Ama bu çok büyük bir kuvvet, aynı anda yapılacak büyük bir planlama, büyük bir külfet getireceği için bu daha diplomatik, daha anlaşılır anlaşmayla yapılmasının açıklamasıdır. Hocam peki şunu sormak istiyorum. Açıklamada benim dikkatimi çeken husus şu oldu. Dediler ki iki tarafta 19 yaş altı olan esirlerden serbest bırakma yapacak. Kadın ve çocuklar. Kadın ve çocuklar ve 19 yaş altı kişiler diyelim. Doğru. Genel bağlamda. Bunun sebebi nedir? Neden 25, 35 değil 19? Eğer İsrail tarafından salıverileceklerse ve bunlar belirli bir yaşın üstündeyse tutuklanmış olmaları gerekir. Bu da daha önce eylemlere, çeşitli harekatlara, savaşlara katıldıklarını gösterir. Bunların da şu anda belirli bir yerde toplu bulunduklarını görürsek, daha önce Amerikalıların Irak'ta yaşadığı deneyimi görebiliriz. Birçok militanı hapsettiler ama oradan çıktıklarında daha radikal hale gelmişlerdi. Resmen bir okula dönmüştü Bağdat'taki hapishaneler. Ebu Gureyb gibi. Kampukka gibi. Buraya aldıkları çok radikal olmayan insanlar da çıktıklarında daha radikalize bir hale gelmiş olabilir. Was much more assertive and much cleverer and much more ruthless than anyone had thought, and so was able to eliminate rivals, was able to get success. Bu bir sakınca. Aynı zamanda kadın ve çocuklara öncelik verilmesi de tabii ki insani olarak bugüne kadar yaptıklarında bir diyeti diyelim. Peki bu rehine serbest bırakılması operasyonları nasıl ilerler? Karşılıklı da olabilir. Farklı noktalardan da salıverilme, geri getirilme şeklinde de olabilir. Bunların tamamı karar vericilerin o günkü anlık duruma göre verecekleri kararlar. İşte bu ateşkes ilan edilmesi, hava sahasının kapatılması, askeri hareketliliğin durdurulması gibi tedbirler bunun için yapılıyor. İki tarafta birbirine karşılık bu değişim esnasında birbirlerine güven vermek zorundalar. Bunu sağlamak için yapılıyor. Bu dediğim gibi o günkü duruma ve şartlara göre değişebilir. Ama görünen o ki yüksek ihtimalle o filmlerde aşina olduğumuz gibi karşılıklı değişim şeklinde olmayacaktır mutlaka. Özellikle Hamas tarafından teslim edilecek olan insanların şu anda hapis tutulduğunu veya o bölgede olmadığını düşünürsek bu salıverileceklerin getirilmesi ve teslim edilmesi gerekecek. Bu illa dediğim gibi karşılıklı olacak diye bir durum yok. Öyle de olabilir. Bu durumlar tamamen karar alıcıların tasarrufundadır. Ama askeri olarak düşünüldüğünde eninde sonunda bu noktaların bir emniyete alınması gerekecek. Takas esnasında daha dışarıdan bir müdahale edilmemesi, illa karşılıklı olan iki taraf değil, dışarıdan üçüncül bir müdahalenin de olmaması için bölgenin bir izole edilmesi gerekecek. Her iki taraf için de salıverileceklerin emniyetinin alınması, yaşamlarının garanti altına alınması gerekecek. Bu tip şeyler daha çok devletin diğer kurumlarının şeyidir. Ama askerler, askeri kanada baktığınızda her halükarda son ana kadar, yani son rehine getirilip emniyetli bölgeye çıkarılana kadar, emniyetli yere alınana kadar askeri operasyon eli tetikte bekleyecektir. Kötü giden bir şey olabilir, bir müdahale olabilir, karşı taraftan kaynaklı olabilir veya bir üçüncü taraftan kaynaklı olabilir. Bu tip durumlar göz önüne alınarak herkes hazırda bekleyecektir. Oradaki şeyi sağlanması açısından. Hocam peki senaryoyu tersine çevirelim. Böyle bir duyurunun ve anlaşmanın yapılmadığını varsayalım. İsrail karar alıcıları dediler ki bir yerde biz bir rehine varlığı tespit ettik. Hamaslılar rehin aldılar. Şu kadar mevcudiyeti. Ve buraya operasyon yapılmasını istiyoruz. Bu rehineleri de mümkünse diri
ama olmazsa ölü olarak da teslim alabilirsiniz dediler. Süreç nasıl ilerler? Karar alma süreci nasıl ilerler? Şimdi bu son 48 gündür yaşadıklarımızı bir kenara koymamız gerekir. Çünkü burada çok çeşitli rehine diyelim, tutsaklar var. Çok değişik demografik bir yapı var. Askerler var, siviller var, çifte vatandaşlar var. Bu tip durumlarda zaten böyle büyük bir operasyonun icra edilmesi herkesin altından kalkacağı bir durum değil. İsrail'in de bununla kalkacak şey olmadığı için şu anda bu yola girdiler. Anlaşmayla bu işi halletmeye çalışıyorlar. Yumuşak metotla yapmaya çalışıyorlar. Ama tersten düşündüğümüzde mesela daha küçük bir grup, daha az bir rehine durumu olsaydı ve operasyon yapılmasına karar verilseydi, karar vericiler tarafından, askeri kanat öncelikle sağlam bir istihbarat isteyecekti. Kesin bir istihbarat isteyecekti. Bu da rehinelerin yeri, bunların etrafında bulunan karşılaşacakları güç, savaşacakları, çatışacakları güç, bunların takviye ve tahliye imkanları, bölge harekat başladıktan sonra bölgeye müdahale edebilecek diğer unsurların durumları gibi geniş bir istihbarat gerektirecekti. Büyük bir istihbarat gerektirecekti. Bu da uzun süreli de olur. Hemen yarın tespit ettik bunu yapalımla bu işler genelde yürümez. Bu sürecin de aşıldığını, yani istihbaratın sağlandığını, planlamaların yapıldığı, artık operasyon kararının, yani yeşil ışığın yakılacağını düşündüğümüzde genel olarak operasyon birlikleri doğrudan rehinelere müdahale edecek ve onları çıkartmaya çalışacak bir kurtarma ekibi. Bunlar bu vazifeyi yaparken orada izole edilmelerini sağlayacak. Dışarıdan gelecek diğer tehditlere ve diğer şeylere karşı bu bölgenin izole edilmesi ve emniyetin alınması maksadıyla kurulacak bir emniyet ekibi. Başarılı olduğu halde veya başarısız olsa bile içeri giren birliğin dışarı çıkarılması için bir tahliye ekibi olacak. Genelde bunlar helikopterlerden oluşan, kara havacılık unsurlarından oluşan, karadan da olabilir, denizden de olabilir. Ama çoğunlukla sürati ve kolay erişimi olduğu için genelde hava vasıtaları kullanılacaktır. Kolay tahliyeyi sağlayacağı için. Bütün bunlar büyük bir şey yaratıyor. Birlik büyüklüğü yaratıyor. Çok kompleks yapılar var. İşte aynı anda helikopteri, karadan ilerleyeni, onun ateş desteği, topçu veya hava kuvvetlerinden sağlanan ateş destekleri, bunların birbirleriyle irtibatlanması çok karmaşık bir operasyonu gerektirir. Bütün bunlara karar verildiğinde de işte dediğim gibi bir kurtarma ekibi, bölgenin emniyetini alacak bir ekip, tahliyeyi sağlayacak bir ekip ve bir de her zaman ani müdahale edeceğimiz, yani işler kötüye gittiğinde kendi askerimizi kaptırmamak için kullanacağımız bir takviye ekibimiz de olacak. Teşekkür ederim. Peki İsrail'li bir esir, asker serbest bırakıldı. Ya Hamas serbest bıraktı ya da İsrail teslim aldı bir şekilde diyelim. Bu kişi tekrar mesela askerlik yapabilir mi? Süreç nasıl ilerler? Rehine bir askerin tekrar özgürlüğüne kavuştuğu anı bu oradaki düşünsek. Yönetim sistemiyle veya ordunun yapısıyla alakalı bir durum. Biz Allah'a şükür daha böyle filmlerde gördüğümüz şekilde hani taraf değiştirmeler, şeyler yaşamadık. Özellikle Kore Harbi'nde görüldüğü şekliyle Kuzey Kore'ye esir düşmesine rağmen esir kamplarında hala Türk askeri varlığını, birliğini koruyarak oradan sapasağlam geri geldiler ve o insanlar hayatlarına devam ediyor. Hatta bunların arasında ünlülerimiz de var. Ünlü insanlarımız da var. Onlar hayatlarına devam ettiler. İçlerindeki askerler görevlerine de devam ettiler. Ama aynı savaşta ele geçen Amerikan askerlerinin tamamı hakkında bunu söylemek çok güç. Doğru. Bu tamamen o devletin veya o milletin yapısıyla alakalı, ne kadar kabul edilebilirliğiyle alakalı. Ama asker olarak düşündüğümüzde her halükarda bir dönüş sorgusuna girilecektir. Her halükarda yapılır. Yani başarılı bir operasyondan sonra da yapılması gereken bir şeydir. Bu o konu hakkında, o yer hakkında veya o operasyon hakkındaki bilgilerimizi doğrulamamızı sağlayacaktır. Bunların yapılması gereken şeyler olacaktır. Bugünkü durumda yarın teslim edildiğini varsayarsak bir asker de olsa, sivil de olsa bu şahıslar hem istihbarat örgütü tarafından hem de askeri istihbarat tarafından kesinlikle sorgulanacaklar. Bu kötü anlamda da düşünmemek gerekir. Bu aynı zamanda karşı tarafın içerisinde belirli bir süre kalmış bir insanın gördüklerinin toparlanması açısından da önemlidir. Bütün bunlar analizciler tarafından değerlendirilecek çok kıymetli bilgiler de çıkabilir içerisinden. Bunlar mutlaka değerlendirilecektir. Ama yine başa dönersek görevlerine devam ederler mi, etmezler mi onları bilemeyiz. Bir de nasıl ele geçirildikleri de önemli. Doğru. Zor bir süreç zannediyorum. Zor olacaktır. Psikolojik açıdan da yıpratıcı olacaktır.
Ama siviller açısından çok da şey olacağını düşünmüyorum. Tekrar askerlik yapmayı tercih etmeyenler olabilir belki. Mutlaka Serbest çıkacaktır. İstifa edenler ya da disiplin talimatına bağımlı kalmak istemeyip ben Olabilir. bırakıyorum deyip silahını bırakıp dönenler olabilir belki. Özellikle önceki süreçte Hamas'ın kendiliğinden saldığı sivillerin İsrail tarafındaki şeylerini düşünecek olursak bu nasıl bir tepkiyle karşılaşacaklarını da gösteriyor. Doğru. Buna girmek istemeyebilirler. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Rehine kurtarma gündemimize bu son durumla beraber girmiş oldu. Ama bu aslında özel birliklerin, özel harp birliklerinin özellikle sürekli hazırlandıkları bir durumdur. NATO kapsamında düşünüldüğünde de bu tamamen milli bir hadisedir. Milletler kendi içerisinde, kendi imkan ve kabiliyetleriyle bunları çözerler. Rehine kurtarma biraz önce de bahsettiğim gibi çok detaylı ve zor bir harekat çeşididir. Çoğunlukla tercih edilmemesinin sebebi de budur. Genelde rehine operasyonlarını anlaşma metoduyla, diplomatik çözümlerle içinden çıkılması tercih edilir. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ ol hocam. Özellikle Kore Harbi'nde görüldüğü şekliyle Kuzey Kore'ye esir düşmesine rağmen esir kamplarında hala Türk askeri varlığını, birliğini koruyarak oradan sapasağlam geri geldiler. Hocam peki senaryoyu terse çevirelim. Dediler ki buraya operasyon yapın ve bu rehineleri kurtarın. Evet. Ölü ya da diri. Süreç nasıl ilerler? Genelde rehine operasyonlarını anlaşma metoduyla, diplomatik çözümlerle içinden çıkılması tercih edilir. Bir asker de olsa, sivil de olsa bu şahıslar hem istihbarat örgütü tarafından hem de askeri istihbarat tarafından kesinlikle sorgulanacaklar.